Bir genç olarak şu an yatırım yapmayı, tasarruf etmeyi, para biriktirmeyi mantıklı görmüyor olabilirsin. Çünkü çevrende dikkatini dağıtabilecek, sana gereksiz harcama yaptırabilecek çok fazla şey var. Ama günün sonunda seni rahat hissettiren ve başını yastığa koyduğunda güzel bir uyku çekmeni sağlayan şey huzurdur. Şimdi ve gelecekte huzurlu olabilmen için kazandığın küçük paraları azar azar yatırımlara bölmek zorundasın. Ve ben bu videomda sizlere gençlerin yatırıma nasıl başlayabileceğini ve finansal özgürlük adımlarınızı sağlıklı bir şekilde nasıl atabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak neden genç yaşta bu işlere başlamanız gerektiğini anlatmak istiyorum. Ben şu anda 23 yaşındayım ve 18 yaşından beri kazandığım paralarla hep yatırımlar yaptım. Ve şu an yaşıtlarımın belki 10 yıl, belki 20 yıl ilerisindeyim. Neden erken yaşta yatırıma başlamalısınız? 1. Genç yaşlarda sorumluluğunuz az olduğu için daha fazla risk alabilirsiniz. 2. Daha çok yatırım aracını tanıyabilirsiniz. Ve 3. Gideriniz az olacağı için gelirinizin büyük bir kısmıyla yatırım yapabilirsiniz. Yatırıma başlarken en önemli aşamalardan biri de gelirinizi arttırmak. Bakın, yatırımı ayırabilecek bir paranızın olabilmesi için haliyle önce bir geliriniz olmalı. Bu gelir genç yaşlarda olduğunuz için asgari ücret olabilir veya belki biraz üstü olabilir. Ama her ne olursa olsun ilk amacınız gelirinizi arttırmak olmalı. Yani 10 kazanıyorsanız ben bunu nasıl 12, nasıl 15, nasıl 20'ye çıkarabilirim bunu düşünmelisiniz. Bunun için de yapmanız gereken şey çok basit. İnternetten para kazanıyor olun, kazanmıyor olun. Fark etmez. Yapmanız gereken şey açık. İnternet üzerinde freelance işler yapmak. Bakın mesela şu anda aklıma geldi. Reon gibi yüz binlerce insanın bulunduğu forum siteleri var. Bunun gibi forumlarda müşteri bulup insanlar kolay bir şekilde hizmetlerini pazarlayabiliyorlar. Ya da siz bir konuda çok iyisiniz diyelim. Açın bir YouTube kanalı, geçin kamera karşısına ve anlatmaya başlayın. Anlatın. Sadece anlatın. Bakın, hepimiz böyle başladık. İzlenmez demeyin. Bir videonuz alır yürür ve bir de bakarsınız ki YouTube'da düzenli olarak bir gelir kazanmaya başlamışsınız. Yani sonuç olarak biz de YouTube'a başlarken şu platforma video yükleyelim de zengin olalım, hayatımızı bunun üzerine kuralım diye başlamadık. Belki de YouTuber'ların birçoğu YouTube'a sadece hobi amaçlı başladı. Zaman geçirmek için başladı. Ben ilk başladığım zamanlarda para kazanma özelliğini bile bilmiyorduk. YouTube yapmam diyorsanız dijital bir ürün oluşturun, bir Instagram sayfası açın, düzenli olarak Reels videoları üretin, postlar üretin ve o dijital ürünü satmaya çalışın. Yani yapabilecek bir sürü iş var. Evet, 3 gün sonra videoya devam ediyorum. Şimdi geldik 3. aşamaya, yatırım araçlarına. Evet, ilk başta size garanti bir şekilde para kazanabileceğiniz bir yatırım tavsiyesi vereceğim. O da nedir biliyor musunuz? Kendinizi eğitmek. Bakın, ben şu an sahip olduğum her şeye öğrendiklerim sayesinde ulaşabildim. Kriptoymuş, borsaymış, altınmış, bunlarla değil. Bunlara yatırım yapabilecek seviyeye gelebilmeniz için önce sağlam bir gelir akışı oluşturmanız gerekiyor. Ve bu gelir akışı hiç kesilmemeli, zamanla artmalı. Eğitiminize yatırım yapın, kurslar satın alın, YouTube'daki ücretsiz videoların hepsini izleyin. Ne yaparsanız yapın ama izleyin. Evet, size bu videoda vereceğim tek garanti yatırım tavsiyesi buydu. Şimdi gelelim kazandığınız paralarla bir genç olarak neye yatırım yapabileceğinize. Başlamadan önce bu videoda anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hemen birinciyle başlayalım. Arkadaşlar, bir genç olarak yatırım yapabileceğiniz ilk yatırım aracı tabii ki borsa. Amerikan borsasına yatırım yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız hemen gösteriyorum. Evet, şu anda Midas'tayım. Ben genellikle bu ve bunun gibi yatırımlarımı Midas'ta yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoda herhangi bir reklam yerleştirmesi de yoktur. Bunu da söylemek zorundayım. Peki Amerikan borsasına Midas'ta nasıl yatırım yapabiliriz? Midas'ı eğer nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, para yükleme, para çekme vesaire vesaire bilmiyorsanız eğer, kanalımda Midas'ı A'dan Z'ye nasıl kullanabileceğinizi anlattığım bir video var. Açıklama kısmına o linki bırakacağım. Bu videoyu izledikten sonra isterseniz onu da izleyin ve Midas'ı öğrenin. İlk başta yapmanız gereken Midas'a girdikten sonra aşağıda bulunan keşfete basmak. Keşfete bastıktan sonra hemen karşımıza zaten ABD borsası diye çıktı. Burada yatırım yapmayı düşündüğünüz kategoriyi seçebiliyorsunuz. O kategoriye uygun olan hisseleri Midas bizim karşımıza zaten çıkartıyor. Mesela örnek veriyorum, ben Amerikan borsasındaki teknoloji hisselerini görmek istiyorum. Buradan teknolojiye bastığım zaman gördüğünüz gibi karşıma Amerikan borsasındaki teknoloji odaklı tüm hisseler çıkıyor. Tabii şu an dünya biraz karışık olduğundan dolayı hisselerin hepsi ekside görmüş olduğunuz gibi. Ama ben bu düşüşün kısa vadeli olduğunu düşünüyorum. Bakalım uzun vadede neler göreceğiz. Onun dışında aşağıya doğru indiğimizde burada koleksiyonlar var. Midas'ın yine kendine göre listelerini görebiliyoruz. Eğer şunu söylüyorsanız, ben hisselerden anlamam, hisseleri takip etmekle uğraşamam diyorsanız
size borsa fonlarını önerebilirim arkadaşlar. Bakın burada borsa fonlarına tıkladım ve borsa endeks fonları var. Basıyorum bir kez ve karşıma görmüş olduğunuz gibi endeks fonları çıkıyor. Şimdi bu borsa endeks fonları nedir? Ondan çok kısa bahsedeyim. Mesela en başta arkadaşlar S&P 500 fonunu görüyorsunuz. Şöyle tıklayıp göstermek istiyorum. S&P 500 fonu Amerika'daki en büyük 500 şirketi içinde barındıran bir fon arkadaşlar. Yani siz aslında bu fonu aldığınızda, bu fona yatırım yaptığınızda Amerika'nın en büyük 500 şirketine aynı anda yatırım yapmış oluyorsunuz ve bu şekilde aslında paranızı hisselerden hiç anlamıyorsanız, hisseleri takip etmek istemiyorsanız daha verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Geldik ikinci yatırım aracına. Arkadaşlar ikincisi benim en sevdiğim yatırım türlerinden bir tanesi nedir? Yatırım fonları. Bakın tekrar söylüyorum, eğer borsaya yeni başladıysanız, hatta yatırıma yeni başladıysanız bence borsada hisse almak yerine fonlara yatırım yapın. Neden? Çünkü hisse alıp satmak, hisseleri takip etmek, hisseleri analiz etmek veya hisse seçmek zor bir iş arkadaşlar. Kolay değil. Siz tabii ki öğrenmek için bunu yapabilirsiniz ama uzun vadeli bir getiri bekliyorsanız, uzun vadede kazanç elde etmek istiyorsanız bence yatırım fonlarını tercih etmeniz çok daha faydalı olacaktır sizin için. Tabii yeni başlıyorsanız, eğer deneyimliyseniz tabii hisseleri kendiniz de seçebilirsiniz. Ama fon aldığınızda, fonlara yatırım yaptığınızda siz paranızı bilirkişilere emanet ediyorsunuz ve bu bilirkişiler sizin paranızı verimli bir şekilde kullanıyor. Kendileri farklı yatırım araçlarında sizin paranızı değerlendiriyor ve siz bununla ilgilenmek zorunda kalmıyorsunuz. Zaten bence hiçbirinizin her gün açıp da burada hisse takip edecek kadar vakti yoktur diye düşünüyorum. Sonuç olarak birçoğumuz çalışıyoruz. Günlük hayatımızda yapmamız gereken işlerimiz var ve bilgisayar başında, telefon başında sürekli hisse takip edecek zamanımız olmuyor. Şimdi tekrardan Midas'a geliyorum. Burada arkadaşlar fonlar var gördüğünüz gibi. Fonlara geldiğimizde yine karşımıza temalar çıktı. Bu temalar nedir? Arkadaşlar şimdi altın fonları var, teknoloji fonu var, gümüş fonu var, yapay zeka fonları var, blockchain fonları var, benim de yatırım yaptığım vesaire vesaire burada gördüğünüz gibi. Şimdi fonlar hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hisse senedi fonları. Hisse senedi fonlarında yüksek risk ve yüksek getiri olur arkadaşlar. Hisse senedi fonları adından da anlaşılabileceği gibi Borsa İstanbul'daki veya global piyasalardaki hisselere yatırım yapar. Uzun vadede yüksek getiri potansiyeli var ama kısa vadede çok farklı fiyat dalgalanmaları oluşabiliyor. Eğer risk alabilen biriyseniz ve uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız hisse senedi fonlarını tercih edebilirsiniz. İkincisi de altın ve döviz fonları. Bu fon türü daha çok enflasyona karşı paramızı korumak için kullandığımız bir fon. Bu fona yatırımı genellikle insanlar enflasyona karşı parasını korumak için yapıyor. Mesela şu an Midas'tayken göstermek istiyorum. Burada altına bastım arkadaşlar ve karşıma altın fonları çıktı. Altın fonu aldığınızda neye yatırım yapmış oluyorsunuz? Adından da anlaşılabileceği gibi zaten. Bu fonlar altın, dolar ve euro gibi varlıklara yatırım yapıyor ve yıllık değişimlerine baktığımızda gayet yüksek getirileri olduğunu görebiliyoruz. Zaten altın son zamanlarda büyük bir yükseliş yaşadı. Altın fonunu genellikle insanlar ekonomik krizlerin olduğu zamanlarda veya işte dünyada böyle çalkantılı olaylar olduğunda tercih ediyorlar. Eğer siz de elinizdeki parayı enflasyona karşı korumak istiyorsanız bu fonları tercih edebilirsiniz. Ve şimdi geldik 3. yatırım aracına. Arkadaşlar üçüncüsü az önce zaten fonlarından bahsettik. Gelenekselleşmiş altın. Şimdi altın yatırımı dünyanın karışık olduğu zamanlarda en mantıklı yatırım türlerinden bir tanesidir. Ve enflasyona karşı paranızı koruyabilmeniz için en mantıklı yatırım araçlarından biri haline geldi. Şimdi altın almanın pozitif yanlarından bahsedecek olursak, enflasyona karşı paranızı korur, kriz zamanları güven verebilir, istediğiniz zaman nakite çevirebilirsiniz, uzun vadede değer kaybı yaşamazsınız ve bazı yatırım araçlarına göre daha az masraflıdır. Altın almanın negatif yanları ise altın almak size herhangi bir temettü veya herhangi bir faiz kazandırmaz. Kısa vadede volatilite yüksek olabilir, yani fiyat dalgalanmaları yüksek olabilir ve en önemlisi sizi zengin yapmaz. Yani size önemli ölçüde bir para kazandırmaz. Peki altını en hızlı nasıl alabilirsiniz? Yani fiziki olarak kuyumcudan alabilirsiniz ama dijital olarak daha hızlı satın almak istiyorsanız yine Midas'a girip altın sertifikası alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın altın sertifikası dediğimiz olay 0,01 gram altına denk geliyor ve Midas'ta bu şekilde tamamen altına endeksli olan bu altın sertifikasını alabilirsiniz. Yani burada saniyeler içerisinde alım yapmanız söz konusu. Bu da yine sizin için mantıklı olabilir. Aynı şekilde herhangi bir uygulamaya da bağımlı kalmak istemiyorsanız banka hesabınızdan da bir altın hesabı açıp aynı gün içerisinde
gram altın olarak alım satım yapabiliyorsunuz. Bunu da zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Ve şimdi geldik 4. yatırım aracına: kripto paralar ve blockchain fonu. Bir genç olarak en azından paranızın %10'uyla kripto paralara girebilirsiniz. Şimdi çevrenizden kripto ile ilgili çok yanlış şeyler duydunuz. Güvensiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında hacmi gerçekten büyük ve arkasında büyük bir teknoloji olan kripto paralar var. Sizler bunlara yatırım yapmak yerine gidip tamamen spekülatif meme coinlere yatırım yaparsanız tabii ki gece uyuyamazsınız. Çünkü sabah kalktığınızda paranızın sıfırlanmış olması muhtemel. Unutmayın, amacımız hızlı zengin olmak değil, yavaş yavaş doğru adımlarla yükselmek. Eğer kripto para yatırımına minimum risk ile başlamak istiyorsanız aylık belirli miktarlarda Bitcoin alarak başlayabilirsiniz. Bunun için de yine isterseniz Midas'ı kullanabilirsiniz. Bakın Midas'ta aşağıda bulunan keşfete bastığınızda kriptoya geliyorsunuz ve tümünü gör dediğinizde karşınıza tüm kripto paralar çıkıyor arkadaşlar. Meme coinlerden tutun da işte Bitcoin'e, Ethereum'a, bütün kripto paraları burada bulabiliyorsunuz. Almak isterseniz şöyle Bitcoin'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve aşağıdan al sat butonlarından hızlıca alım satım yapabiliyorsunuz. Ya da tabii ki isterseniz Binance'i de kullanabilirsiniz. Binance zaten şu an dünyanın en popüler kripto para platformu. Binance Türkiye'yi de kullanarak yine kripto para alım satımlarınızı çok güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de blockchain fonu var arkadaşlar. Bakın şöyle Midas'a geldiğinizde fonlara basıyorsunuz. Blockchain teknolojisine geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi blockchain fonları var. Benim de şu an paramın bir kısmı blockchain fonlarında. Az önce bahsettiğimiz yatırım fonu mantığının aynısı. Ben direkt olarak bu fonu banka üzerinden aldım. Yani bankadaki yatırım fonu hesabından aldım. Ama isterseniz siz Midas'ı kullanarak da blockchain fonu alabilirsiniz. Yani kripto paralara direkt olarak yatırım yapmak istemiyorsanız ama blockchain teknolojisine yatırım yapmak istiyorsanız bu sizin için mantıklı olabilir. Evet, sizlere bu videomda kendi tecrübelerime dayanarak, kendi bilgilerime dayanarak nasıl yatırım yapabileceğinizi, bir genç olarak kendi finansal özgürlük adımlarınızı sağlıklı bir şekilde nasıl atabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu tarzda finansal videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.